Merhaba. Bugün eserin birçok yerinde yer yer fonda, yer yer çatışmaların içerisinde bahsedilen uçaklardan tarihi ve teknik bilgileri genişleterek konuşmak istiyorum. Fakat eserdeki yerine geçmeden önce dönemin savaş teknolojisi içerisinde uçakların nerede olduğunu biraz anlatmak niyetindeyim. İlk uçak 1903 yılında Wright kardeşler tarafından üretilmiş. Buna karşılık savaşta ilk kullanılması ise İtalyan devlet tarafından Trablusgarp Savaşı'nda olmuştur. Yine ilk düşürülen savaş uçağı Osmanlı Devleti tarafından Trablusgarp Savaşı'nda düşürülen İtalyan uçağıdır. Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde artık uçaklar savaş içerisinde kullanılmaya başlamışlardır. Fakat Birinci Dünya Savaşı esas itibariyle bir cephe savaşıdır ve sonuçlarına etkisi açısından uçaklar belirleyici olmamıştır. Birinci Dünya Savaşı bir takım sözleşmelerle sona ermiştir. Ama savaş taraflar açısından bitmemiş bir savaştır ve savaşın sonuçları aslında ikinci savaşın nedenleri olarak gösterir tarihçiler. Bunun için savaş biter bitmez Avrupa'daki devletler silahlanmaya başlamışlardır. İşte eserin anlattığı dönem olan İspanya İç Savaşı bu iki savaş arasındaki silahlanma yarışının içerisinde başlamıştır. Ve Avrupa'daki devletlerin bu savaşa taraf olmalarından sonra İspanya İç Savaşı bu silahlanmada savaş teknolojilerinin, silah teknolojilerinin denendiği bir alan haline gelmiştir. Eserde bahsi geçen uçaklar sayısal yoğunluk açısından ve teknoloji açısından yenidir. Bunun içindir ki Cumhuriyetçi gerillalar uçakların her görünüşünde dehşete kapılmaktadırlar. Yani biz her ne kadar gerilla desek de bu insanlar bir sene öncesine kadar sıradan hayatları olan sıradan köylüdürler. Ve bu uçaklar karşısında duydukları dehşet aslında teknolojinin öldürücü potansiyeli karşısında duydukları korkudur. Esere dönecek olursak Robert'in Sordo cephesini ziyaret ettiğinde Jacqueline'le yaptığı konuşmada Robert bu uçakları Heinkel 11 ve Fiat avcı uçakları ile Heinkel 111 bombardıman uçağı olarak tanımlar. Avcı uçakları esas itibariyle başka uçaklarla çarpışması için üretilmiş uçaklardır. Buna karşılık Heinkel 111'ler dönemin en iyi bombardıman uçağı olarak bilinirler. Bunu teyit edercesine Robert eserin başka bir yerinde Çingene ile yaptığı konuşmada uçaklardan korktuğu için Çingene'yi teskin etmek ve bir yönüyle de durumu dramatize etmek amacıyla bunları Almanların en iyi uçakları olarak tanımlar ve Çingenelerle uğraşmaları için göndermeyeceklerini söyler. İsminden de anlaşılacağı gibi Heinkel'ler Alman, Fiat'lar İtalyan uçağıdır. Burada eser bize kullanılan savaş teknolojisine dair bir takım doneler verirken bir taraftan aynı şekilde savaşı olan yabancı Alman ve İtalyan müdahalesini anlatmaktadır. Cumhuriyet tarafına ait uçaklar ise karşımıza eserin hemen başında Robert ve Anselmo'nun yaptığı konuşmada Anselmo'nun kullandığı bunlar bizim uçaklar, Moskolar şeklindeki konuşmayla görüyoruz. O tarihte aslında dünyada Mosko ismiyle üretilen bir savaş uçağı bulunmamaktadır. Mosko ismi İspanyol halkının Moskova'dan gelen yani Rusya'dan gelen uçaklara Moskova'ya ithafen kullandığı bir lakaptır. Yani bu uçaklar Rus'tur. Daha önce de konuştuğumuz gibi Rusya'dan Stalin'in gönderdiği yardımlar miktar olarak İtalya ve Almanya hükümetinin gönderdiği yardımlara göre çok düşüktür. Bunu da eserde Robert'in ağzından bizim uçaklarımız onlarla çarpışmaya çıkmaz. Çünkü bizim riske atacak kadar çok uçağımız yok şeklinde duymaktayız. Anselmo tarafından Mosko şeklinde isimlendirilen bu uçakların Rusya'dan İspanya'ya ne şekilde geldiklerinin hikayesini ise Goz'un ağzından dinliyoruz. Goz bu uçakların Karadeniz'de gemilere yüklenerek İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerek Akdeniz boyunca geldiklerinden ve Alicante limanına indirildiklerinden bahseder. Bu uçakların Kuzey Denizi'nden değil ancak Akdeniz üzerinden gelmesinin hikayesi ise Cumhuriyetçi ordunun, devrim ordusunun düştüğü askeri acizlik açısından bize çok ciddi tarihi bilgiler verir. İsterseniz gelin bunlara bakalım biraz. Rus yardımlarının Kuzey Denizi üzerinden değil ancak Akdeniz üzerinden yani ilk önce Karadeniz, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı daha sonra Akdeniz üzerinden İspanya'ya gönderilmesi aslında Avrupa'nın göbeğinde seçilmiş bir hükümetin faşistler karşısında yalnız bırakılmasının hikayesidir.
lojistik anlamda Rus yardımlarının Kuzey Denizi üzerinden İspanya'ya göndermesi daha avantajlıdır. Fakat bu durumda Fransa'nın sınırlarını İspanya'ya açması gerekmektedir. Ancak Fransa tarafsızlığını beyan etmiş ve bunu bir iç mesele olarak gördüğünü söylemiştir. Bu arada Fransa'nın iç mesele olarak gördüğü ve tarafsız olduğu konu seçilmiş bir hükümete karşı yapılan darbedir. Fransa sınırı Amerikan yardımları açısından da çok önemlidir. Ancak Amerika zaten Almanya'ya olan çekincesinden dolayı böyle bir yardım yapmamaktadır. Bu durum eserde karşımıza Robert'in bir iç diyaloğunda çıkmaktadır. Robert, Fransızlar sınırını açsa Amerika'dan da uçak alsak sonsuza kadar direnebiliriz demiştir. Ancak ne Fransa sınırını açmış ne de Amerika'dan uçak alınabilmiştir. Burada Rus yardımlarının boğazlar üzerinden İspanya'ya gitmesi ayrı bir başlık konusu. Bunu bir sonraki videoda konuşmak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.